Mısır'daki piramitlerden mumyaları ile birlikte kapağı kapalı bal kavanozları da çıkardı arkeologlar. Ballar binlerce yıllıktı ama garip olan hala yenilebilir olmalarıydı. Arkeologlar balın yıllarca bozulmadan kaldığını ve bir son tüketim tarihi olmadığını keşfettiler. Uzun süre bozulmadan kalan başka birkaç ürün daha var. Tuz, şeker, pirinç, sirke gibi. Ama bal bunlardan bir adım öne çıkıyor. Bal yenilebilir bir formda kalıyor. Peki balın bozulmamasının sebebi nedir? Cevap biraz karmaşık. Birincisi balın kimyasal yapısından geliyor. Bal her şeyden önce bir şeker. Şekerler nem çekme özelliğine sahip. Ne demek bu? Doğal hallerinde çok az su içeren demek. Bal doğal haliyle çok düşük nem barındırır. Böyle bir ortamda çok az bakteri veya mikroorganizma hayatta kalabilir. Balın bozulması için içinde bozulabilecek bir şey olması gerekir. Böylesine misafirperver olmayan bir ortamda organizmalar bal kavanozunda uzun süre hayatta kalamazlar. Bal ayrıca doğal olarak son derece asidiktir. pH'ı yaklaşık 3 ile 4,5 arasındadır ve bu asidik ortam orada büyümek isteyen hemen hemen her şeyi öldürür. Bu nedenle bakteriler ve diğer organizmalar başka bir yuva aramak zorunda. Balın içindeki yaşam ümidi çok düşük onlar için. Bal doğadaki tek nem çeken besin kaynağı değil. Örneğin şeker kamışından elde edilen melas aşırı derecede nem çekebilir ve baldan daha az olmasına rağmen asidiktir. Raf ömrü taze ürünlerden daha uzun olsa bile melas eninde sonunda bozulur. Peki neden bir şeker çözeltisi bozulurken diğeri sonsuza kadar sürer? Tabii ki arılar. Arıların bal yapmak için topladığı ilk malzeme nektar doğal olarak çok yüksek oranda su içerir. Bal yapma sürecinde arılar nektarı kurutmak için kanatlarını çırparak bu nemin çoğunu yok ederler. Bu kurutma davranışının yanı sıra bir arı midesinin kimyasal yapısı da balın dayanıklılığında büyük rol oynuyor. Arıların midelerinde glikoz oksidaz adı verilen bir enzim bulunur. Arılar bal yapmak için nektarı ağızlarından petekleri geri bıraktıklarında bu enzim nektarla karışarak onu iki yan ürüne ayırır. Glikonik asit ve hidrojen peroksit. Sıvı sudan daha yoğun olan oksitleyici bir bileşen. Büyüyebilecek olan tüm bu diğer kötü şeylere karşı işe yarayacak bir sonraki silah hidrojen peroksittir. Yaraları temizlediğimiz ve oksijenli su diye kullandığımız dezenfektan. Çok yoğun olması, bozulmaması ve hidrojen peroksit içermesi nedeniyle yaralar için enfeksiyona karşı mükemmel bir bariyer oluşturur. Yani doğal bir bandajdır. Bu nedenle bal, yüzyıllar boyunca tıbbi bir ilaç olarak kullanılmıştır. Yalnız son kullanma tarihini sonsuz yapabilmemiz için bazı şeylere dikkat etmemiz gerek. Bir kavanoza konulup hava almayacak şekilde kapatılmazsa bahsedilen nemi çekebilir ve balınız bozulabilir. Balın içinde polen veya enzimlerden arta kalan partiküller olabilir. Bu partiküllerle bal kristalleşebilir ancak endişelenmeyin. Eğer kapalıysa bozulmaz ve uzun bir süre sizin onu yemenizi bekler. Bir kavanoz balın hava almaması için sıkıca kapatılması, binlerce yıllık Mısır kazılarında görüldüğü gibi balın uzun raf ömrünün anahtarı. Bal kesinlikle süper bir besin olsa da doğaüstü değil. Eğer nemli bir ortamda bırakırsanız ağzını açmasanız bile bozulur. Üzerine su eklenmediği sürece bozulmaz. Yani içine su eklerseniz kesinlikle bozulacaktır. Kapağını açık bırakırsanız içine havadan daha fazla nem gelebilir ve bu da balınızı bozacaktır. Son olarak ocak, fırın gibi ısı yayan eşyaların yanında tutmayın. İçinde kaşık bırakmayın. Yani balı yıllarca ya da asırlarca saklamak istiyorsanız arılardan ilham alın. Sıkıca doldurun ve hiç hava almayacak şekilde kapatın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.